Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltı sofralarınızda ve misafir sofralarınızda eksik etmeyeceğiniz çok lezzetli orijinal pastane poğaçası tarifimi paylaşacağım. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle özür diliyorum. Burada bu malzemeleri buraya kadar ekleyene kadar çekiyor sanmıştım ama maalesef iki kameradan da çekmemiş. O yüzden size tek tek göstermek istiyorum. Eklediğim malzemeler 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket instant maya, 2,5 yemek kaşığı şeker, 2 adet yumurta, sarısı, bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılıyor. 200 gram da yarısı oda sıcaklığında, yarısı da buzdolabından çıkardığım şekilde tereyağı eklemiştim. Bundan sonra beraber devam ediyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tereyağı hariç bütün malzemeleri spatula yardımıyla homojen bir şekilde karıştırıyorum. Evet, malzemeleri karıştırdım. Şimdi ilk etapta 3 su bardağı unumun tamamını ekliyorum. Üzerine de 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra tereyağımı unuma yedire yedire güzelce yoğuracağım. Tabii ki burada yağın bir tanesinin soğuk olması bilinçli değil arkadaşlar. Ben aldığım sonuca göre hiçbir noktayı atlamak istemedim. Hamurumu yoğururken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Bu arada tariflerimi denediyseniz eğer mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Gerçekten hem çok merak ediyorum hem de takipçilerimin de görmesini istiyorum. Evet, 3 su bardağı unu güzelce hamurumu yedirdikten sonra kenara 1 su bardağı un daha alıyorum ve kıvamını ayarlayana kadar kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Ben bu hamurda toplamda tam 5 su bardağı un kullandım. Ama yine de unun miktarı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Bir de bütün hamur işlerimde kullandığım unumun markasını çok soruyorsunuz. İnanın ben öyle belirli bir marka kesinlikle kullanmıyorum. Hangisi denk gelirse onu kullanıyorum. Yani genelde bizim burada marketlerin kendi unlarını kullanıyorum. Hatta şu anda bu hamurda kullandığım 3 ayrı ayrı marketin unu var. Evet, 5. bardakta kalan son unumu da tezgahımın üzerine güzelce serpiyorum ve hamurumu da alıp güzelce unumu hamurun tamamına yedireceğim. Unu hamura bu şekilde katlama hareketleriyle tamamını yedirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz kıvamının böyle ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi hamurumun üzerine örtüyorum ve yaklaşık sadece ortalığı toparlayana kadar bir 5 dakika dinlendiriyorum. Bu aradaki beklemeleri mutlaka atlamayalım. Gerçekten hamurun pürüzsüz olmasına çok yardımcı oluyor. Zaten her beklemeden sonra hamuru elinize aldığınızda siz de fark edeceksiniz. Evet, hamurum gayet güzel dinlendi. Bu aşamadan sonra tekrardan alıyorum ve toparlayıp hamur kesme aletiyle eşit parçalara kesiyorum. Ve kestiğim her parçayı mandalina büyüklüğünde eşit bezeler oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, bütün bezelerimi yaptım. Gördüğünüz gibi toplamda 17 adet beze çıktı. Şimdi üzerini poşetle örtüyorum ve yaklaşık 20 dakika bütün bezelerimi mayalandırıyorum. Evet, bezelerim 20 dakikanın sonunda gayet güzel kabardı. Bu aşamadan sonra hamurumu narince alıyorum ve ters çevirip çok fazla incitmeden böyle ortasını açarak iç harcımı yerleştiriyorum ve böyle gördüğünüz gibi silikonlu dudak şeklini vererek ön taraftan katlıyorum.
Gördüğünüz gibi bütün poğaçalarımı yaptım. Ben biraz çok sık yerleştirmişim arkadaşlar. Kabardıktan sonra fark ettim. Ben böyle biraz daha kabaracağını düşünmedim ama inanın fırına girdikten sonra bir o kadar daha kabardı. O yüzden şeklinin de bozulmaması için lütfen aralıklı olarak yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. Üzerine de önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarısına hiçbir şey eklemeden direkt sürdüm. Daha sonra çatalla üzerine böyle çizikler de attıktan sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü açma ya da poğaçalarda beklettiğimiz gibi değil de bir tık fazla bekletiyorum ki bu kenarları özellikle beyaz kalmasın. Hafif böyle nar gibi kızarsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarım fırından çıktı. Şimdi can alıcı noktaya geldi sıra. Hep soruyorsunuz poğaçalarınızın üstü neden güzel böyle parlıyor diye. Bunun sebebi daha önceki yaptığım çok izlenen açma tarifimde de paylaşmıştım. Tereyağı sürüyorum üzerine. Evet, poğaçalarım soğudu. Güzelce dinlendi. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten muhteşem görünüyor. Hemen şimdi size nasıl piştiğini ve içinin kıvamını da özellikle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün de sizlerle birlikte orijinal pastane poğaçası yaptım. Görüntüye bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Tadını da çok merak ediyorum. Hemen size şimdi poğaçamı göstermek istiyorum. Şöyle. Genelde en ortasından alırdım. Bu sefer başından alıyorum. Bakın görüntüsünün orijinalliğine. Şuraya bakın. Bakın tam istediğimiz gibi böyle dudaklar kabarık bir şekilde. Bakın altı çok güzel kızardı. Üstü de çok güzel kızardı. Yumuşaklığına bakın. Güzel, şuraya bakın. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Orijinalde olduğu gibi kenarları da böyle üst katmanı kıyır kıyır oluyor. Ama içi de pamuk gibi yumuşacık. Şuraya bakın. Of of of. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, lokum. İnanın yani ağzınıza attığınız anda böyle hem kıyırlığını hissediyorsunuz hem yumuşaklığını hissediyorsunuz. Yani anlatamam size ve çok çok lezzetli. Kesinlikle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.